Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber biraz gündemde çıkan son haberleri konuşacağız ve tabii ki de en önemli konu burada Max Verstappen'in muhtemel transfer mevzusu. Kamera arkasında bana Emre eşlik ediyor ve kendisi bana sorularını iletecek. Evet, öncelikle merhabalar Kubilay Hocam. Yine videoya gelen dostlarımız da hoş gelmişler. İlk soruyla beraber başlayalım o zaman. Max Verstappen neden takımdan ayrılmak istesin? Zaten kendisini Formula 1'e taşıyan bir ekipten söz ediyoruz. Çok uzun süredir burada ve çok büyük başarılar elde etti. Ve son dönemde aslında bu Mekis'le yaşadığı sürtüşmeleri saymazsak geçen yıldan itibaren daha kendi istediği yönetimsel değişiklikler vardı özellikle. Bunu senin ağzından bir duyalım. Aslında dediğin yer çok güzel. Çünkü Red Bull aslında Max Verstappen'i 17 yaşında Formula 1'e taşıdı. Ona şampiyonluk kazanabileceği bir araç verdi. Onu şampiyon yaptı. Ona özgürlük verdi. İstediği her şeyi yapabiliyor. Muhteşem paralar veriyor. Sponsorluklar var. Bunların hepsi aslında doğru. Mateschits'in oğlu da aslında benzer bir şekilde düşünüyor. Yani biz buna bu kadar şey veriyoruz. Ancak Avusturya Grand Prix'de gelecek sezon bizimle yarışacağını açıklamadı diyen bir Mateschits'in oğlu var. Mark Mateschitz hatta ismi. Kendisi Max Verstappen'in bu tutumunun biraz vefasızlık olduğunu düşünüyor. Aslında Red Bull tarafıyla Verstappen tarafı arasında farklı düşünceler var. Verstappen tarafına baktığımız zaman neden ayrılmak istesin? Aslında yapısal sorunlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben bu ayrılık sebebinin. Yoksa Max Verstappen geçen sezonda ayrılabilirdi. Yani Mercedes koltuğu açıktı ve geçen sezon Mercedes'e gitme ihtimali bu sezondan çok daha yüksekti. Şimdi bu sezon baktığımız zaman Mercedes 1-2, Kimi Antonelli her pistte hızlı olduğunu gösterdi. Ve günün sonunda zaten Toto Wolff'ün de biraz manevi oğlu olduğu için Mercedes o lider pilotunu buldu. Neden Max Verstappen'i takıma getirip de işi bulandırsın, takım içerisindeki ilişkileri bozsun? O yüzden aslında Verstappen için geçen sezona gitme ihtimali daha yüksekti. Zaten Verstappen Red Bull'a bir vefa gösterdi. Yani geçen sezon Mercedes'in favori olma ihtimali varken Red Bull'un yeni projesine vefasını gösterdi, güvenliğini gösterdi ve bir noktada haklı çıktı. Çünkü Red Bull Ford motoruna baktığımız zaman gayet kuvvetliler. Ama neden ayrılmak istesin? Yapısal sorunlar işte burada başlıyor. Çünkü Red Bull tarafında 2023'ten beri süregelen bir yıkım var. Christian Horner'ın ayrılığı, Helmut Marko'nun takımdan uzaklaştırılması, Adrian Newey'nin ayrılığı, Rob Marshall'ın gitmesi ve son olarak da Gianpiero Lambiase'nin gitmesiyle beraber Red Bull tarafının şampiyon kadrosu tamamen yok oldu. Red Bull bir geçiş sürecinde, bu arada bu ayrılıklar saydığımız isimler bizim bildiğimiz çok yüksek isimler. Jonathan Whiteley de mesela gitti ki önemli isimlerden bir tanesi. Paul Monaghan'ın şimdi gitmesi bekleniyor. Vettel döneminden beri aracın üzerine çalışan mühendisler takımdan ayrılıyor. Yani Red Bull tarafında çok ciddi bir geçiş süreci var. Ve geçiş sürecinde tabii ki zamana ihtiyaç duyuluyor. Red Bull Ford motoru gayet iyi çalışıyor aslına bakarsanız. İyi performansı var ama Max Verstappen'in 2024 Miami'den beri eleştirdiği yapısal sorunlar aynen devam ediyor. Yani biz bu sezona geldiğimiz zaman 9. yarışta Red Bull'un 4. olmasını beklerdik. Ama derdik ki motorları zayıf. Red Bull Ford tarafı motor yaparken tasarım ekibi tarafı hala aynı sorunlar cebelleşiyor. Aracın ayarları doğru düz ayarlanamıyor. Aktif aero doğru düz kapanmadığı için Max Verstappen sürekli 250 kilometreyle bariyerlere giriyor. Aracın ayarları çok zor. Önden kayma sorunu aynen devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çok kuvvetli oldukları yüksek hızlı viraj performansı bu sezon yok. Onun yerine düşük ve orta hızlı virajlara biraz gelişim var ama yeterli değil. Yani Red Bull tarafında hep bir adım ileri, bir adım geri durum söz konusu. Ve bu bahsetmiş olduğum geçiş süreciyle beraber Max Verstappen takıma olan güveni oldukça fazla azaldı. Sürekli bir gelişim vaadi var ama sürekli bir gelişim 100 puan geri düştükten sonra geliyor. Max Verstappen şu anda kariyerinin en verimli döneminde ve sürekli en verimli dönemini 100 puan geriden gelerek geçirmek zorunda kalıyor. Red Bull'un zamana ihtiyacı var. Yeni mühendisler geliyor, yeni bir ekip oluşuyor, yeni felsefeler oluşuyor ama Max Verstappen'in o kadar zamanı yok. Yani bu noktada Verstappen kazanmaya hazır bir noktadayken Red Bull tarafı biraz zamana ihtiyaç duyuyor ve bana kalırsa bu iki tarafın gelecek projeksiyonu şu an uyuşmuyor. Bu sebeple ayrılmak isteyebileceğini düşünüyorum. Verstappen tarafına baktığımız zaman kendisi hala Red Bull'a biraz zaman veriyor. Önümüzdeki yarışlardaki performansa bakacağını söyledi. Yani Red Bull tarafının iyi performans göstermesi Max Verstappen yine yetecek. Ve şu an 120 puan geride olmasına rağmen aslında takıma vefasını bu şekilde gösteriyor. Ama Max Verstappen zeki bir adam.
kazanabileceği bir takıma gitmek isteyecektir. Ve bu noktada tabii ki de birden fazla alternatif de olacaktır. Çünkü Max Verstappen'i kadroya katmak demek, ben bunu her zaman söylüyorum, Messi'yi kadroya katmak gibi bir şey. Yani Messi'yi katma ihtimaliniz varsa katarsınız. O yüzden Verstappen'i de katmak isteyen takımlar var. Burada da farklı takımlar ortaya çıkıyor. Yani buraya özetlemek gerekirse aslında gerçekten arabanın temel yetilerinden yoksun olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Hatta belki de kendi reflekslerinden uzaklaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Verstappen'i en çok rahatsız eden mesele bu. Şimdi buradan gelelim dediğin gibi takım kısmına. Öne çıkan adaylarımız var. Bu adaylardan birisi zaten az önce bahsettiğim Mercedes'ti ama geçen sene göre burada tabii ki giderek azalan bir durum söz konusu. Bir yandan McLaren ihtimali var. Bu en ciddi konuşulan taraf. Hatta geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde biz şunu da gördük Kubilay. Ferrari tarafına bile aslında Verstappen cephesinin bir iyi niyet gösterdiği diyelim, biraz ilgi gösterdiği söyleniyor. Yani şu an tepedeki 3 takımla da ilgilendiğini hem Verstappen'in hem de takımlar nezdinde bir sözlü de olsa bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte Verstappen'in sıradaki durağı ne olacak? Bu sorunun cevabını bizlere biraz da sen ver. McLaren mantıklı bir hamle mi? McLaren Türkiye temsilcisi olarak bunu senden dinleyelim. Bence 3 takım arasında McLaren en olabilecek takım. İsterseniz bütün ihtimalleri değerlendirerek başlayalım. En son McLaren'e bağlayalım. Mercedes ihtimali. Geçen sezon ihtimal daha yüksekti. Hatta ben Mercedes'e geçme ihtimaline hazır bir thumbnail bile hazırlamıştım. Gerçekten ihtimaller çok fazlaydı. Yeni çağ, güç ünitesi domine edecek. Mercedes'in favori olma ihtimali çok yüksekti. Ancak Max Verstappen orada Red Bull ailesine bağlı kalmayı tercih etti. Bir vefa gösterdi. Mercedes tarafından baktığımız zaman geçen sezon birilerinden vazgeçmek bu sezona göre çok daha kolaydı. Yani geçtiğimiz sezon gerçekten George Russell'dan vazgeçebilirlerdi. Bu sezona geldiğimiz zaman Kimi Antonelli artık Mercedes'in yeni lider pilotu. Her pistte, her pist koşulunda hızlı olduğunu gösterdi. Bu noktadan sonra Mercedes'in yaklaşık 20 sene lider pilot aramasına gerek yok. Zaten Toto Wolff'ün manevi evladı. Kimi Antonelli orada birinci koltuğu kapattı. Şimdi yanına George Russell olur mu? Niye George Russell kalsın diye düşünenler olabilir ama George Russell Toto Wolff ile her zaman iyi geçinen bir isim ve son çıkan haberlere baktığımız zaman George Russell'ın Toto Wolff'e şunu söylediği söyleniyor. Kimi Antonelli eğer benden daha hızlıysa ben bunu kabul ederim. Hatta bir noktada Toto Wolff'ün George Russell'ı yeni Valtteri Bottas yapmayı düşündüğü ve George Russell'ın da adil bir şekilde benden hızlıysa ben burada okeyim diyebileceği konuşuluyor. Yani George Russell şu anda ikinci pilot olmaya okey bir durumda. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Antonelli iyi bir farklı önde. George Russell ikinci. Takımlar şampiyonasında Mercedes çok daha fazla önde. Yıllardır konuşulan mevzu. Neden Sergio Perez? Aslında Red Bull'a şampiyonluk getirdiği için Sergio Perez'di. Durum değişmiyordu. Verstappen'i zorlamıyordu. Takım içerisindeki dengeleri bozmuyordu. Mercedes için de aynı tercih. Yani Mercedes 2017'de Bottas yerine Alonso'yu tercih edebilirdi. Öyle bir ihtimal vardı ama hiçbir zaman takım içerisinde böyle bir kavga olsun istemediler. Ve bu seneye geldiğimiz zaman 2026'ya lider pilot artık Mercedes'te olduğu için Verstappen ihtimalinin çok daha azaldığını düşünüyorum ben. Yani Toto Wolff ve Verstappen ikilisi bir kez daha buluşamayacak gibi gözüküyor. Ancak bu sefer Mercedes tarafı çok da memnun olacaktır bu durumdan. Çünkü takım içerisinde hava çok iyi. Yarışıyorlar ama adil yarışıyorlar. İşleri hiçbir zaman pist dışına itmiyorlar. Verstappen'in böyle bir şey yapma ihtimali de var her zaman. Bu yüzden Verstappen için Mercedes ihtimalinin geçen seneye göre çok daha azaldığını düşünüyorum. Ferrari tarafına bakacak olursak, Ferrari, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'la beraber çok iyi bir iki isme sahip. Ama Verstappen'dir. Bir noktada Ferrari'de eğer Verstappen'i katma ihtimaline sahipse bunu düşünecektir. Çünkü pilotlarından bir tanesi emekliliğe çok yakın. Lewis Hamilton. Ya 41 yaşında bence 3 sene daha çok üst düzey performans gösterecektir. Ancak Lewis Hamilton sonrasında planlayan bir Ferrari olacağını düşünüyorum ben. Ve Max Verstappen, Charles Leclerc ikilisi gayet de iyi bir ikili olacaktır. Tabii kavga olacaktır ama Ferrari bunu çok umursamıyor fark ettiyseniz. Geçtiğimiz yıllarda aslında şampiyonları bir araya getirme konusunda Ferrari her zaman çok daha cesur olmuştur. Raikkonen, Alonso mesela 2000'li yılların ortasında çok sıkı bir şekilde mücadele etmişlerdi ve onları takım arkadaşı haline getirmişlerdi. Vettel, Raikkonen'i gördük. Yani iki tane büyük ismi yan yana getirmek Ferrari tarafında çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Ama Oliver Bauerman var orada. Muhtemelen Charles Leclerc'i 2-3 sene içerisinde kazanabileceği bir muhtemel şampiyonlukla beraber ideal bir senaryoda, Ferrari tarafı için ideal bir senaryoda Charles Leclerc ve Oliver Bauerman ikilisi daha dostane olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Verstappen tarafını Ferrari ihtimalini değerlendirmesi çok mantıklı bir şey. Çünkü zaten 4 tane takım var büyük yarış kazanabilecek ve her ihtimale bakıyorlar. Ama Ferrari ihtimali de
bence Mercedes'ten de çok düşük gibi gözüküyor. Eğer Lewis Hamilton bir anda ben emekli olacağım demeyecekse, ki Hamilton da şu anda formunun zirvesinde. O yüzden bu ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Peki neden McLaren ihtimali en yüksek ihtimal? Bunu konuşalım. Öncelikle McLaren'de sıkıntı yaşayan pilot var. Oscar Piastri bu sezon ortalama tempoda Lando Norris'ten yarım saniye kadar geride. Bu ciddi bir fark. McLaren tarafından Norris'in daha önde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar puan farkı bunu yansıtmasa da temel tempoda Oscar Piastri çok zorlanıyor. O yüzden Oscar Piastri burada bir zayıf element haline gelmeye başladı. O yüzden önümüzdeki 2-3 yarış Piastri tarafında çok değerli olacak. Öte yandan geçtiğimiz sezonki şampiyon mücadelesi sonrasında Piastri kampı ile McLaren kampı arasında, özellikle Mark Webber ile McLaren kampı arasındaki ilişkilerin biraz kötüye gittiği konuşuluyor. Hatta Mark Webber'in Audi ile görüştüğü de iddia edilmişti. Uzun zamandır Piastri'nin Red Bull ailesine katılması, Red Bull'da lider pilot olma ihtimali çok fazla konuşulan bir konu ve en öne çıkan senaryo ise Piastri ve Max Verstappen'in takas olması. McLaren tarafı için de ideal bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Max Verstappen ve Lando Norris ikilisi iki şampiyon pilotla beraber McLaren takımı gelecekte çok daha kuvvetli olacaktır. Bu bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Max Verstappen Oscar Piastri oranla her koşulda iyi performans gösterecektir. Araç ideal çalışırsa ideal sonuçları alacaktır. O yüzden McLaren tarafı dominant bir yerde sahip olmadığı bir noktada Max Verstappen'e sahip olursa tabii ki hem takımlar şampiyonasında hem de pilotlar şampiyonasında iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama buradaki soru işareti McLaren Max Verstappen'e ihtiyaç duyuyor muydan çok Max Verstappen McLaren'e ihtiyaç duyuyor mu olacaktır diye düşünüyorum. Burada ise McLaren takımının yapısal durumu bence Max Verstappen'i cezbedebilir. İlk olarak Rob Marshall, Max Verstappen'in 2023'teki şampiyonluk aracını tasarlayan ekibin en önemli üyelerinden bir tanesi artık McLaren'de çalışıyor. McLaren tarafının oturmuş bir teknik kadrosu var ve çok fazla görev değişimi olmuyor. Gianpiero Lambiase, Max Verstappen'in yarış mühendisi, 2028'den itibaren McLaren'de görev alacak ve önemli bir görevi olacak. Yani söz sahibi de olacak. Bu Max Verstappen'in çok önem vereceği bir nokta olabilir. Öte yandan McLaren'in kendisine sunabileceği yarış programı. McLaren şu anda IndyCar'dan Dünya Dayanıklı Şampiyonası'na kadar birçok seride mücadele ediyor. Dünya Dayanıklı Şampiyonası GT tarafında zaten mücadele eden bir McLaren var. Bir de üzerine gelecek sezondan itibaren Hypercar'a da girecek bir McLaren tarafı var. Ve Max Verstappen'in Le Mans'da Hypercar sürmek istediğini biliyoruz. Yani Formula 1 dışı ihtimaller için de gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Formula 1 tarafında ise McLaren önümüzdeki haftalarda getireceği güncellemelerle beraber kendisini biraz Max Verstappen'e kanıtlamak durumunda. Eğer iyi bir güncelleme gelirse Max Verstappen McLaren ihtimalini iyice değerlendirebilir. Burada bazı sorular geliyor. Neden Mercedes müşterisi bir takıma gitsin diye. Güzel bir soru ama unutmayalım ki şu anda kuralların ilk senesindeyiz. Herkes bu motorları daha iyi anlayacak. Herkes bu motorları daha ideal çalıştıracak. Yani gelecek senelerde müşteri takımı etkisi daha da azalacaktır. Tıpkı turbo hibrit döneminde olduğu gibi. Turbo hibrit döneminde 2014'te Mercedes bütün müşterilerinden çok daha hızlıydı. Dönemin sonuna geldiğimizde müşteri takım McLaren 2 kez üst üste takımlar şampiyon olmayı başarmıştı. Ben benzer bir durum olacağını düşünüyorum. Ve iyi bir güç ünitesiyle beraber Max Verstappen iyi bir araçla dünya şampiyonuna gidebilir. O yüzden McLaren ihtimali hiç az değil. Ama burada tabii ki de bazı yıldızların eşleşmesi gerekiyor. Piastri'nin kötü performansına devam etmesi, McLaren'in iyi bir güncelleme getirmesi ve Red Bull tarafında aynı şekilde kötü bir iş yapması gerekiyor ki biz yaz arasında Verstappen-McLaren transferini daha da gerçekçi bir şekilde konuşalım. Ağzına sağlık Kubilay. Bence bu konuya dair gerçekten çok güzel bir açıklama oldu. Herkesin kafasındaki soru işaretleri bu noktada dağılmıştır diye düşünüyorum. Sizler de dostlar videoyu beğenmeyi ve konuya dair görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kubilay, senden son kapanışı alalım artık. Ben açıkçası bu mevzunun Ekim ayına kadar çözeceğini düşünmüyorum. Çünkü Max Verstappen gerçekten Red Bull'da kalmak istiyor. Red Bull'dan ayrılmak istese zaten geçen sene de ayrılırdı. Uzun bir süre Red Bull'un performansına bakacaktır. Ekim ayında bir performans maddesinin devreye girmesi ve bunun da Max Verstappen'e sözleşmeden çıkma ihtimalini vermesi konuşuluyor. O yüzden bence bu iş yaz arasında bitmeyecek. Biz daha çok konuşacağız bunu ama Ekim ayına kadar, sezonun son bölümüne kadar ben bu durumun netleşeceğini pek düşünmüyorum. Ve bence şu anki ihtimallere baktığımız zaman Red Bull'da kalma ihtimali hala bir adım önde diğer ihtimallerden diye düşünüyorum. Max Verstappen gerçekten Red Bull'da kalmak istiyor ama artık takımın ona bazı şeyleri de vermesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.